Sacramento'daki F sokağı sakinleri, Dorothy Puente'yi bir pansiyon işleten ve sokak kedilerini besleyen, nazik, yaşlı bir kadın olarak tanıyordu. Dorothy'nin dolandırıcılık ve muhtemelen cinayet geçmişi olan profesyonel bir suçlu olduğunun farkında değillerdi. 1945'te 2. Dünya Savaşı'ndan dönen Fred McCool adında bir askerle evlendi. Dorothy'nin 1946 ve 1948 yılları arasında 2 kızı oldu. Ancak birini Sacramento'daki akrabalarına gönderdi ve diğerini evlatlık verdi. 1948'in sonlarında McCool onu terk etti. Sahte çekler yazmaya çalıştı ama sonunda yakalandı ve 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 6 ay sonra şartlı tahliye oldu. 1952'de Axel Johnson adında bir İsveçli ile evlendi ve 14 yıllık çalkantılı bir evliliği oldu. Bakım evlerinde engelli ve yaşlı insanlara bakan bir hemşire yardımcısı oldu. Johnson'dan boşandı ve kendisinden 19 yaş küçük olan Roberto Puente ile Meksiko City'de evlendi. Evlilik sadece 2 yıl sürdü. 1970'te Kaliforniya Sacramento'daki 2100 F Caddesi'ndeki 3 katlı 16 yatak odalı bir bakım evini devraldı. 1976'da bir alkolik olan Pedro Montalvo ile evlendi. Evlilik sadece birkaç ay sürdü ve Puente yerel barlarda sosyal yardım alan yaşlı erkekleri aramaya başladı. 1981'de Sacramento şehir merkezindeki 1426 F Caddesi'nde bir apartmanın üst katındaki daireyi kiraladı. Daha sonraki yıllarda suçlanacağı 9 cinayet, önceki 16 odalı pansiyonu ile değil, bu üst kattaki dairede başladı. Nisan 1982'de 61 yaşındaki arkadaşı ve iş ortağı Ruth Monroe, Puente ile üst kattaki dairesinde yaşamaya başladı. Ancak kısa süre sonra aşırı dozda ilaçtan öldü. Puente polise, kadının kocasının ölümcül bir hastalığı olduğu için depresyonda olduğunu söyledi. Polis Dorothy'ye inandı ve olayı intihar olarak değerlendirdi. Sadece birkaç hafta sonra Malcolm McKenzie adlı 74 yaşındaki bir emeklinin Puente'yi kendisine uyuşturucu vermek ve onu soymakla suçlamasının ardından polisler geri döndü. 18 Ağustos 1982'de 3 hırsızlık suçundan hüküm giydi ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapisteyken Oregon'da yaşayan 77 yaşındaki emekli Everson Gilmouth ile yazışmaya başladı. Cezasının sadece 3 yılını çektikten sonra 1985'te serbest bırakıldığında onu kırmızı 1980 model Ford kamyonetiyle Everson bekliyordu. İlişkileri hızla gelişti ve düğün planları yapmaya başladılar. Ortak bir banka hesabı açtılar. Kasım 1985'te Dorothy, dairesine ahşap paneller yerleştirmesi için İsmael Flores'i tuttu. Emeği karşılığında ona $800 ve iyi durumda olan kırmızı 1980 Ford kamyoneti verdi. Bunun Los Angeles'taki erkek arkadaşına ait olduğunu ve artık ona ihtiyaç duymadığını belirtti. Dorothy daha sonra Flores'den kitapları ve diğer eşyaları saklamak için 2 metre uzunluğunda bir kutu yapmasını, doldurulmuş ve çivilenmiş kutuyu bir depoya taşımasını istedi. Flores kabul etti ve birlikte yola çıktılar. Ancak Dorothy yolda Sutter County'deki Garden Highway'deyken durmasını ve kutuyu nehir kıyısında resmi olmayan bir ev çöplüğü alanına boşaltmasını istedi. Şaşıran Flores nedenini sorduğunda Dorothy ona kutunun içindekilerin çöp olduğunu söyledi. 1 Ocak 1986'da bir balıkçı, nehir kıyısından yaklaşık 1 metre ötede duran kutuyu fark etti ve polislere haber verdi. Müfettişler içerisinde yaşlı bir adamın cesedini buldular. Ancak yetkililerin cesetle Dorothy arasında bağ kurabilmesi için 3 yıl geçecekti.
Bu arada Dorothy, Everson'ın emekli maaşını çekmeye devam etti ve ailesine mektuplar yazarak Everson'ın hasta olduğu için onlarla iletişime geçemediğini belirtti. 11 Kasım 1988'de 52 yaşındaki Alvaro Montaya'nın kaybolmasından sonra sosyal hizmetler sorumlusu Judy Moise durumdan şüphelenmeye başladı ve Dorothy'nin adamın tatile çıktığına dair yaptığı açıklamasına inanmadı. Polislere haber verdi. Polis, Montaya'nın sadece tatilde olduğu hikayesini tekrarlayan, yaşlı bir kadın olan Dorothy tarafından karşılandı. Başka bir kiracı olan John Sharp, Dorothy'yi destekledi. Ancak polis ayrılmaya hazırlanırken Sharp, onlara bir mesaj verdi. Polis eve döndü ve arama yaptı. Hiçbir şey bulamayınca bahçeyi kazmak için izin istediler. Dorothy onlara bunu yapabileceklerini söyledi ve hatta onlara fazladan bir kürek bile verdi. Sonrasında polislere bir kahve almaya gitse sorun olur mu diye sordu. Polisler bir sorun olmayacağını söylediler ve kazmaya başladılar. Dorothy'nin yokluğunda polisler 78 yaşındaki Leona Carpenter'ı ve ardından 6 cesedi daha çıkardı. 1987'de öldürdüğü 78 yaşındaki Leona Carpenter'ın ölüm sebebinin aşırı dozda uyuşturucu olduğu belirtildi. Diğer kurbanlardan Betty Palmer, pansiyonda yaşayan 78 yaşında bir kiracıydı. Arka bahçede başı, elleri ve ayakları olmadan gömülü olarak bulundu. James Gallop 62 yaşındaki kiracıydı. Pansiyonda yaşamaya başlamadan önce hem kalp krizinden hem de beyin tümörü ameliyatından sağ kurtulmuştu. Faye Martin, pansiyonun 64 yaşındaki sakiniydi. Müfettişler diri diri gömülmüş olabileceğine inanıyordu. Toprakta mezarından çıkmaya çalıştığını gösteren belirtiler vardı. Kaybolduğunda pansiyonerlerden biri olan Dorothy Miller, en son Ekim 1987'de canlı görüldü. Bir ordu gazisiydi ve Dorothy Puente, tıbbi tedavi görmek için Miller'ın gazi kimlik kartını kullanıyordu. Kazı devam ederken Dorothy kahve içmeye gitmek yerine Los Angeles'a kaçtı ve orada barda tanıştığı bir adam yüzünü televizyonda gördükten sonra polise ihbarda bulundu. Duruşma Ekim 1992'de başladı ve bir yıl sonra sona erdi. Duruşma boyunca Dorothy ya tatlı büyükanne benzeri bir tip ya da zayıfları avlayan manipülatif bir suçlu olarak tasvir edildi. Avukatları onun bir hırsız olabileceğini ancak bir katil olmadığını savundu. Savcı John O'Mara 130'dan fazla tanığı kürsüye çağırdı. İddia makamı Dorothy'nin kiracılarına uyku hapları verdiğini, onları boğduğunu ve ardından onları bahçeye gömmeleri için sabıkalı kişileri tuttuğunu belirtti. Günlerce süren müzakereler sonucunda jüri bir karara vardı. Dorothy Puente 3 cinayetten hüküm giydi ve şartlı tahliye olasılığı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 27 Mart 2011'de 82 yaşında doğal sebeplerden hayatını kaybetti.